Tekrar selamlar. Hobilgi kanalıma hoş geldiniz. İlk bölümde bebeğin kollarını ve bacaklarını örmüştük. Bu bölümde yani ikinci bölümde bebeğin gövdesini öreceğiz. Şöyle. Şimdi gövdeyi örmeye geçelim. Keyifli örgüler. Şimdi gövdeyi örmeye başlayalım. Sağ bacakta ipimizi kesmemiştik. Sağ bacakla örmeye devam ediyoruz. 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Sol bacağımı alıyorum. 21 sık iğne örmüştük son sırada. Şimdi sol bacağa 21 sık iğne öreceğim. İpimi kestiğim ilmeğin yanına batıyorum. 21 sık iğne örüyorum. Örelim 21 sık iğneyi sol bacağa. 21 sık iğneyi ördüm. Şimdi şu aradaki 3 zincirin üzerine 3 sık iğne öreceğim. Zincirlerin düz yüzünü kendime çevirerek öreceğim. Şöyle ilk zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Ama şurada delik oluştu. Şurada. Bu deliği engellemek için şöyle yapacağım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben güzel bir görüntü oluştursun diye yapacağım. Direkt zincirlerin üzerine sık iğne örmeye geçebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Daha önce batmış olduğum ilmeğe batacağım. Tığımın üzerinde 2 ip kalıyor. Sonra ilk zincire batacağım. 3 ipi aynı anda çıkarıp bir sık iğne örmüş olacağım. Bir sık iğne, 2 sık iğne ve 3 sık iğne ördüm zincirlerin üzerine. Şimdi sağ bacağımıza da 21 sık iğne öreceğiz. Yine aynı şeyi yapacağım. Daha önce batmış olduğum ilmeğe batacağım. Tığın üzerinde 2 ip kalacak. İlk ilmeğe batıp sık iğnemi öreceğim. 1, 2, 21 sık iğneyi örelim bacağı. 21 sık iğneyi sağ bacağa ördüm. Yine 3 zincirin üzerine 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. 21, 21, 3, 3. Toplamda 48 sık iğnemiz oldu. İşaretleyici ipimi buraya koyuyorum. Yani arka ortada oluyor. Şöyle. Şimdi 48 sık iğneyi 8 sıra örelim. 48 sık iğneyi 8 sıra ördüm. Şu telleri de birbirine sardım. Teli çok uzun kesmiş olabilirim. Ben göz kararı 45 santimlik tel kesmiştim. Uzun gelirse şayet kafayı da yaptıktan sonra karar vereceğiz. Uzun gelirse şu uçlarından kesip sonra saracağız. Şimdilik kalsın. İsterseniz yine dediğim gibi şöyle bükün. Zorlanıyorsanız örerken çok uzun olduğu için. Sonra yine açarız. On sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 22 sık iğne örelim. 22 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Sayımız 46 oldu. 46 sık iğneyi bir sıra örelim. 46 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi ten rengi ipime geçeceğim. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sık iğne örüyorum. Pardon 10 dedim ama 9 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 20 sık iğne örelim. 20 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sayım 44 oldu. Şimdi şu başta ten rengi ipte biraz fazlalık bırakmıştım bağlarken. Şöyle düğümleyelim. Beyaz ipi artık kesebiliriz. Ten rengi iple devam edeceğiz. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 18 sık iğne örelim. 18 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan sık iğneleri örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sayım 42 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir azaltma yapıyorum. 16 sık iğne örelim şimdi. 16 sık iğne örelim demiştim. Yanlış söyledim. 18 sık iğne ördüm. 2 sık iğne daha örelim. Bir azaltma yapıyorum. Ve kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayım 40 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir azaltma yapıyorum.
Şimdi 16 sık iğne örelim. 16 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sayım 38 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir azaltma yapıyorum. 14 sık iğne örelim. 14 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 12 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sayım 36 oldu. Artık 36 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 15 sıra öreceğiz 36 sık iğneyi. Gövdeyi elyafla da doldurmayı unutmayalım. Sıkı dolduralım. Bacakları da sıkı doldurdum. Sadece ayakları çok sıkı doldurmadım. Şöyle ince olsun diye. Şimdi 36 sık iğne 15 sıra örelim, içerisinde dolduralım. 36 sık iğneyi 15 sıra ördüm. Şimdi 9 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kolu alıyorum. Koldan 3 sık iğne, gövdeden 3 sık iğne alacağım. Şöyle ipimi ilk kestiğim ilmeğe batıyorum. Bir kola batıyorum. Bir gövdeye. Bir kola, bir gövdeye. 2 bir kola, bir gövdeye. 3 sık iğne ördüm. Şimdi gövdeye 14 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Diğer kolu alıyorum. Yine iç taraftan öreceğim, diğer kolda olduğu gibi. Fakat şurada eksiltmeler yapmıştık. Baş parmağı formu vermiştik. Böyle duracak kolumuz. Buradan örmeye başlarsam bu böyle dışarıya doğru döner. Yani arkaya doğru. O yüzden şöyle yapacağım. Buradan sağa doğru 3 ilmek sayacağım. 1 2 3. Sondan başlayacağım. Şu ipimi kestiğim ilmeğe sondan başlayıp geleceğim. 1 2 3 sık iğne ördüm. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 sık iğneyi de gövdeye ördüm. Sayım değişmedi, 36.
9 sık iğne örmüştük. Örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kolumuzda 9 sık iğne vardı. Önceki sırada 3 sık iğnesini ördük. Şimdi 6 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Gövdeye 14 sık iğne örmüştük. 14 sık iğneyi gövdeye örelim. 14 sık iğneyi gövdeye ördüm. Kola 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne örüyorum gövdeye. 1 2 3 4 5 6 7. Sayım 42 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. Sayım 36. Bir sıra 36 sık iğneyi örelim. 36 sık iğneyi bir sıra ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar azaltmalarımızı yapalım. Toplamda 6 defa yapalım. 4 sık iğne bir azaltmayı. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Sayım 30. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir azaltıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. Gövdenin içerisini sıkıca dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 24. 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bir azaltma yapıyorum. Bu 2 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa öreceğiz. Sıranın sonunda sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 18 ilmeğim var. Şimdi kola tel yerleştireceğim. Şöyle 29 santimlik tel kestim. Uçlarını içeriye kıvırdım. Ve bantla sardım paslanmasın diye. Bu amigurumi teli. Aynı bu tel gibi 1,5 milimetre kalınlığında. Fakat plastikle sarılı değil. Kolda ben bu teli tercih ediyorum. Daha kolay eğilip bükülüyor şöyle. Şimdi kola yerleştireceğim. Şöyle içeride düzelttim. Şimdi şöyle omuzlara şöyle elyaf dolduralım. Omuzlara şöyle boş yerleri de elyaf dolduralım. Omuzları da doldurdum.
azaltmamızı yapalım. Bir sık iğne, bir azaltma yapıyoruz bu sırada. Bir sık iğne, bir azaltmayı 6 defa yapalım. Sıranın sonunda sayımız 12 olacak. Azaltmalarımı yaptım. Sayım 12. 12 sık iğneyi 3 sıra örelim, boynu oluşturalım. Boynun içinde elyafla dolduralım. 12 sık iğneyi 3 sıra ördüm. İpimi keseceğim. Şöyle tam arkaya gelelim. Bir, iki sık iğne daha ördüm. İpim arkada olsun. Kafayı birleştirmemiz kolay olur. Şimdi ipimi biraz uzun kesiyorum. Bu iple gövdeyle kafayı birbirine dikerek birleştireceğiz. Gövdemiz bitti. Artık kafaya geçebiliriz. Barbie'nin gövdesini ördük, bitirdik. Bu bölümümüz sona erdi. Sonraki bölümde, yani 3. bölümde bebeğin kafasını ve peruğunu öreceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.